Merhabalar, ben Yeşim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle bu güzel örneğin yapılışını paylaşacağım. Örneğimiz oldukça kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Örnekte düz, ters, dolama ve kesme, artırma ve kesme işlemleri kullanacağız. Bunun dışında örneğimiz için alacağınız ilmek sayısını 7 ve 7'nin katları şeklinde artı 2 ilmek olarak hesaplamanız gerekiyor. Yukarıya doğru 6 sırada tamamlanıyor. Dediğim gibi kolay bir örnek. Ön yüzü bu şekilde hafif 3 boyutlu gibi kabartılı duruyor. Arka yüzü ise bu şekilde. Arka yüzünde genelde herhangi bir işlem yapılmıyor. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. İşlemleri örgümüzün ön yüzünde gerçekleştiriyoruz. Ben bunun altına lastik ördüm. Lastik üzerinde de nasıl durduğunu görebilelim diye 3,5 numara şişle ördüm. %10 bambu karışımlı bir akrilik iplik. Gördüğünüz gibi oldukça şık bir örnek. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir örnek. Elimde ise gene 3,5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta bir iplik kullanacağım. İpliğim pamuklu. Şişime yeterli miktarda ilmek aldım. 7, 7'nin katları ve artı 2 ilmek şeklinde. İlmeklerimi aldıktan sonra bir sıra düz ördüm. Önde bir bombe oluştursun diye altta. İlk birinci sırada örneğimizin kurulumuna başlıyoruz. İlk 2 ilmeği ters örüyoruz. Sonra 5 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz şeklinde bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 ters, 5 düz. Birinci sıra bu şekilde örülüyor. 2 ters, 5 düz. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Örgünün arka yüzüne ikinci sıraya geldiğimizde ise daha önce de belirttiğim gibi ne görüyorsak o şekilde örüyoruz. 2 tersleri ters, düzleri düz. 2 düz, 5 ters oluyor burada. İkinci sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. İkinci sıra tamamlandıktan sonra üçüncü sıra ön yüzde ajurlarımızı yapmaya başlıyorum. 2 ters ilmeğimi ördükten sonra ipliğimi arkaya almıyorum, önde bırakıyorum. Böylece bir dolamamı gerçekleştirmiş oluyorum ajurum için. Bir ilmeği düz örüyorum. Arkasından diğer 2 ilmeği beraber örecekmiş gibi sağ şişime geçiriyorum. 3. ilmeği örerek alıyorum. Sonra örmeden aldığım bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek kesme işlemini gerçekleştiriyorum. 3. ilmeğimi de örerek alıyorum ve bir dolama daha gerçekleştiriyorum. Ajurum için ipliğimi öne alıyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. İplik önde bırakıyorum. Ajurumu oluşturuyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime geçiriyorum. Bir beraber 3. ilmeği örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek aldığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bir ilmek daha düz örüyorum. Bir dolama gerçekleştiriyorum. 2 ters. İpliğim bu tarafta, ajurum için
bir dolama gerçekleştiriyorum. Bir düz, 2 ilmek beraber örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım 2 ilmeği birlikte ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Son düz ilmeğimi örerek alıyorum ve bir dolama gerçekleştiriyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Arka yüze geldiğimde ise 4. sırada bütün ilmekleri dolamalarda dahil olmak bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Dolamaları da ters olarak örüyorum. Evet, 4. sıra arka örgümün arka tarafını da gördüğüm gibi ördüm ve 5. sıra ön yüzdeyim. Tekrar her zamanki gibi sıra başındaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bu sefer artırma işlemimi bir düz ilmek ördükten sonra yapıyorum. Aynı şeyi burada gene yapacağım. 2 ilmeği beraber şişime alıyorum. 3. ilmeği örerek alıyorum. Bu 2 ilmeği, ikisini birlikte almakta zorlanırsanız şu şekilde teker teker de ilmeğin üzerinden geçirebilirsiniz. Arkasından bir dolama, bir düz ve tekrar ortadaki bordürümüz için 2 ters ilmeğim. Bir kere daha bir düz örüyorum. Ajurum için bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıp 3. ilmeği örerek alıyorum. Bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ajurumu yapıyorum. Dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum ve örgü sonuna kadar bu şekilde 5. sırayı tamamlayana kadar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Arka yüzde de dediğim gibi hiçbir işlem yapılmıyor. Ne görüyorsak onu örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmekler, yani dolama ilmekleri de ters olarak örülüyor sıra sonuna kadar. Evet, 6. sırayı da tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. Bundan sonra tekrar, hani 6. sırayı da tamamladıktan sonra tekrar 1. sıradan itibaren sıra sıra aynı işlemleri yaparak yukarıya doğru her 6 sırada bir tekrar 1. sıraya dönerek devam ediyoruz. Ben biraz daha örgünün boyunu uzatayım. Bakalım bu iplikle de örneğimiz nasıl duracak. Örneği biraz daha yukarıya doğru ördüm. Gördüğünüz gibi bu renkte tabii daha belirgin oldu. Beyaz da aslında belirgin de kamera ile alakalı bir şey, o kadar net gözükmüyor. Renkli de daha net gözüküyor. Tabii pamuklu bir iplikte biraz daha geniş duruyor her zamanki gibi. Esnemesi daha fazla oluyor. Burada da 4 motif var. Burada da 4 motif var. Ama bu biraz daha geniş duruyor. Aynı numara şişle örüldüğü halde daha çok esniyor. Yazlık örgülerinizde pamuklu ipliklerle de tercih edip kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu tek başına düz bir örgünün üzerinde tek ya da 2 ya da 3 ya da başka örneklerle de birleştirerek farklı versiyonlarını da üretebilirsiniz. Oldukça güzel bir örnek. Pek çok şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beyazı ve yeşili bu şekilde. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız da sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.